Merhabalar, ben Mehmet. Bugünkü videomuzda Caller ID kutusunun SambaPOS'a nasıl takıldığını ve nasıl ayarlandığına bakacağız. Bunun için ihtiyacımız olan şeyi ben Jitshow'un JIT 602 2 hatlı Caller ID kutusuyla yapacağım. Caller ID kutum, bunu bağlamak için bir USB kablom ve telefona paralel bağlayabilmek için de bir tane telefon kablom var. Öncelikle tüm USB'li cihazlarda olduğu gibi cihazı bağlamadan evvel üreticinin sağladığı driver programını cihazın üzerine kurmamız gerekiyor bilgisayarımıza. Test programını başlat diyor. Bunu da işaretleyip test programı açık vaziyette bilgisayarımda bekliyorum. Ve daha sonra da cihazımı bağlamaya geçiyorum. Önce gördüğünüz gibi cihazın USB portuna kablomu takıyorum. Ve daha sonra da diğer USB ucunu bilgisayarın USB portuna takacağım. Burada kullandığım cihaz biraz büyük bir cihaz. Bunu bağladığım anda cihazın test programının içerisinde artık cihazın seri numarası, modelini görebiliyor hale geldik. Şimdi kablolarını bağlamaya gelelim. Burada gördüğünüz gibi bir telefonumuz var. Telefonun arkasındaki hat kablosunu yani line kablosunu alıyorum ve bunu Caller ID'de USB'nin en uzağındaki birinci hatta takıyorum. Daha sonra telefonun da çalışabilmesi için paralel kabloyu bunun hemen yanına bağlayıp bu bağladığım paralel kablonun da diğer ucunu telefonun kendi çıkışına bağlıyorum. Şu ana kadar yaptığımız işlemlerden sonra SambaPOS artık ayarlanmaya geçebilir hale geldi. Bundan sonraki ayarların tamamını SambaPOS'un üzerinde gösterelim. Son ve önemli bir not. Bu test programı açıkken aynı anda SambaPOS'u da eğer açarsanız ikisi de Caller ID'ye aynı anda erişmek isteyecekleri için SambaPOS'tan katiyen cevap alamazsınız. Bunun için öncelikle mutlaka test programından çıkmanız ve daha sonra da SambaPOS'u ayarlamanız lazım. Şimdi hep birlikte SambaPOS'taki ayarlara bakalım. Caller ID'nin fiziki ayarlarını yaptıktan sonra şimdi de SambaPOS'taki ayarlarına bakalım. SambaPOS'a giriş yaptıktan sonra ilk bakmamız gereken iş Samba Market'in içerisinde burada gördüğünüz Caller ID modülünün yüklü olup olmadığıdır. Eğer Caller ID modülünüz yüklü değilse yükle butonuna basarak Caller ID'yi yüklemelisiniz. Daha sonra ilk ayarı olarak Caller ID'yi cihazımıza tanıtalım. Buna başlamadan önce burada kullanacağımız, bu örnekte kullanacağımız paket servisini konfigürasyon görevlerinin içerisindeki paket servisine tıklayarak oluşturduğumuz bir paket servisi üzerinden yapacağız. Şimdi Caller ID'mizi ayarlayalım. Yerel ayarların içerisinde aygıtlara tıkladığımız zaman boş bir ekran geliyor. Burada ekle butonuna tıklayıp ilk ID'mizi Jitshov olarak tanıtıyorum. Ve daha sonra da bu Jitshov'un ayarlarını yapabilirim. Öncelikle benden bir pop-up için yani Caller ID'de telefonla aranıldığı zaman çıkacak sağ alt köşede çıkacak pop-up için bir isim vermemi istiyor. Ben bunun adına Jit pop-up yazayım. Diğer ayarlarını biraz sonra tekrar yapacağız. Buradaki entity name'i, departman name'i bunların tamamını yapmamız gerekiyor. Ama bunların hepsini oluşturduktan sonra tekrar yapacağız. Buna tamam deyip kaydet dediğimiz zaman Caller ID'yi bu cihaza ayarlamış oluyorum. Bir sonraki ekranımızda Caller ID'den çağrı geldiği zaman biz onun üzerine tıkladığımızda hangi varlık ekranımızdaki hangi alanı açacağımızı seçeceğiz. Örneğin buradaki örnekte müşteri ara diye bir ekran var. Buraya çağırabiliriz. Ya da paket servisteki müşteriler ekranı var. Buraya çağırabiliriz. Biz paket servisteki müşteriler ekranının içerisine çağırmak istediğimiz için önce ekranda sağ tuşuna basıp düzenleme moduna geliyorum. Buradaki widget'ın üzerinde işaretleyip sağ tuşla özelliklerine tıklıyorum. Ve bu widget'a bir isim veriyorum. Ben Caller ID widget yazayım bu widget'ın ismine. Buradaki isimleri tam olarak doğru yazmanız önemli. Çünkü aynısını birazdan tekrar yazacağız. Caller ID widget yazdım ve tamam'a bastım. Şimdi ben buradaki bu widget'a bir isim vermiş oldum. Birazdan yapacağım eylem kural tanımlarıyla da gelen çağrının bu widget'ın içerisine gitmesini söyleyeceğim. Önce gidelim ve bir eylem tanımlayalım. Yönetime geldim, otomasyona tıkladım, eylemlere tıkladım ve yeni bir eylem ekle dedim. Buradaki eylemimizin ismini Caller ID pop-up değerini kur diye bir isim veriyorum.
Eylemin tipine de widget değerini ayarla diyeceğim. Böyle direkt yazarak bulabiliyorum. Widget değerini ayarla dedim. Widget içinde az önce benim yazdığım widget'ı buldum. Value kısmına ise telefon numarasının datasını getireceğim. Bunun için köşeli parantez 2 nokta tell no diyeyim, isim vereyim. Tekrar köşeli parantezi kapatayım. Bu şekilde eylemimi tanımlamış oldum. Şimdi bir kural daha yapalım. Bir kural yapalım. Bu sefer kurala gelelim. Bu kuralın adını da pop-up'a tıklandığında caller ID pop-up'ına tıklandığında çalış gibi kuralın ne yaptığını bileceğimiz ve anlayacağımız bir şekilde verelim. Olay adına pop-up'a tıklandığında diyelim ve bir kısıtlama ekleyelim. Adı, yani o pop-up'ın adı bizim az evvel caller ID tanıtırken yazdığımız gibi cıt pop-up olsun. Yani bu kuralı yaparken şunu demiş olduk. Adı cıt pop-up olan bir pop-up'a tıklandığında aşağıda seçeceğimiz eylemleri seç demiş olduk. Şimdi eylem seçe tıklayıp biraz evvel tanımladığımız eylemi yapalım. Caller ID'yi bulu seçtim. Seçilen eylemler kısmını atadım ve eylemin buraya geldi. Telno az evvel verdiğimiz değişken de buraya geldi. Şimdi biz burada gelecek datanın bizim müşteriler ekranımızdaki telefon sütununa yazmasını istediğimiz için telefon 2 nokta üst üste tekrar köşeli parantez içerisinde data yazıp köşeli parantezi kapatıyoruz. Bu caller ID'den gelen telefon değerinin bizim müşteriler içerisindeki telefon sütununa yazmamızı sağlayacak bir ayardı. Daha sonra kurallarımızın içerisine geldiğimiz zaman, kurallardaki ilişkilerimize geldiğimiz zaman hangi departmanlarda ve hangi yetkilerde çalışacağını söylüyor. Biz yıldız olduğu için tüm departmanlarda bu çalışacak demek istedik. Kaydete basarak da buradaki temel ayarlarımızı aslında yapmış olduk. Son olarak caller ID'nin biraz evvel yarım bıraktığımız ayarlarını yapmamız lazım. Ayarlara geliyorum, yerel ayarlara, aygıtlara geliyorum. Caller ID'ye tıklayıp ayarlara bir kere tıklıyorum. Neleri yarım bırakmıştık? Entity type name'ini yarım bırakmıştık. Biz bu caller ID'den gelen isteklerin müşteriler varlık tipinde aranmasını istiyoruz. Departman olarak restoran departmanında çalışmasını istiyorum. En önemli detaylardan bir tanesi, orada birçok varlık ekranı vardı hatırlarsanız. Ben paket servis varlık ekranında çalışmasını istiyorum. Ve widget name, bu datanın nereye gideceğini bana soruyor. Caller ID widget isminde bir isim vermiştim. Bunu yazıp tamamı bastığım zaman ayarlarımın tamamını yapmış oluyorum. Şimdi dilerseniz bu bilgisayarımıza, bu Samba POS'umuza bağlı olan Caller ID cihazı üzerinden başka bir telefondan arayarak denemeler yapalım. Hangi varlık ekranında olduğumuzun önemi yok. İster masa ekranında, ister paket servis ekranımızda bekleyebiliriz. Önce masa ekranında beklerken Caller ID'mizin bir müşteri tarafından aranıldığı senaryoyu yapalım. Caller ID diğer telefondan arandı. Gördüğünüz gibi sağ alt köşede arayan kişinin numarasıyla birlikte aradığı saat dakika çıktı. Üzerine tıkladığım anda bunu paket servis varlık ekranı içerisindeki müşteriler bölümünde az evvel ismini ayarladığımız müşteriler bölümünün içerisine atıyor. Ve müşteri seçemiyorum. Yeni bir müşteri ekleyebiliyorum. Yeni müşteri ekleye tıkladım. Bir taraftan telefonda müşteriyle konuşup bilgilerini alırken diğer taraftan da müşterinin bilgilerini yazıyorum. No 34 Beyoğlu diye bir adres yazalım. Daha sonra buradan müşterimizin hem kaydetmek hem de buna bir cari hesap açabilmek için hesap oluştur butonuna tıklayalım. Ve müşterimiz artık oluşmuş vaziyette buraya geldi. Müşterimizi seçelim ve müşterimizin dilediği siparişlerini alalım. Kapat dediğimiz anda da bekleyen siparişlerimizin içerisinde yeni bir müşterimizin olduğunu görüyoruz. İkinci bir örnek daha yapalım. Bu seferki örnekte kayıtlı bir müşteri bizi arayacak olsun. Yine telefonla arayalım Caller ID cihazımızın bağlı olduğu hattı. Aradığımız zaman evet bu sefer kayıtlı bir müşteri arıyor. Üzerine tıkladığım zaman bana artık müşteri seçebilme ekranım aktif olarak geliyor. Müşteri seçe tıklıyorum ve bu müşterimin de siparişlerini alıp kapata basıyorum. Bu müşterim de bekleyen siparişlere geliyor.
Son bir örnek olarak ilk örneği yapan numara tekrar arasın. O zaman kayıtlı değildi, kaydetmiştik. Şimdi tekrar aradığı zaman bizi, bir taraftan da arıyorum. Tekrar aradığı zaman bu sefer kaydettiğimiz bilgileriyle geliyor. Telefon numarası gelmiyor. Üzerine tıklayıp müşterimizi seçebilir hale getiriyorum. Müşteriyi seçebilir hale getirip dilersem adisyon ekle deyip yeni bir adisyon açabilirim. Veya veya henüz ürün hazırlanmadıysa altına devam edip adisyonu güncelleyebilirim. Adisyon ekle diyeyim ve yeni bir adisyon açayım. Kapata bastığım zaman ise aldığım 3 tane farklı siparişin bekleyen siparişlere geldiğini görüyorum. Daha da önemlisi bunu Caller değil otomatik yaptığımı görüyorum. Bundan sonrası normal paket servis kullanım işlemi, normal Samba POS adisyon işlemi. İstediğim paketleri paketçiye atayarak, onları yola çıkan paketler sütununa taşıyarak işlemlerimi tamamlıyorum. Tüm sorularınız için bize forum.sambapos.com sitemizden ulaşabilirsiniz. İyi günler.